Merhaba, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Şimdi kader yolu sayısı 16-7 olanlarla devam ediyoruz. 16-7 hayat yolunda olanlar açıklık, içtenlik, kabullenme ve güvensizlik sorunlarını halletmek, içlerindeki yaratıcı ruha ve başkalarının içindeki güzelliğe güvenmeyi öğrenmek için buradalar. Hayat yolumuz kolay bir tırmanış içermediğinden 16-7'ler doğum sayılarının her bir sayısı ile ilgili belirli mücadelelerle karşılaşırlar. Birin yaratıcı enerjisi yapıcı amaçlar için kullanılmalıdır. Yoksa o yıkıcı yollardan kendi üzerine dönebilir. Bu bir enerjisi çoğunlukla bir güvensizlik duygusu ya da aşağılık duygusu verir. 7 enerjisinin itimat sorunları ile birlikte altının yüksek vizyonları ve perfeksiyonist standartlarına sahip olan 16-7'ler mahcup düşme ya da budala görünme konusunda derin bir korku duyan insanlara son derece mesafeli duran, kendi içinde yaşayan daha iyi bir dünya yaratmaya çalışan ama mevcut dünya yüzünden cesaretleri ve hevesleri kırılan kişiler olabilir. Onlar bir hayli mahremiyet içerisinde bir hayatı tercih ederler. Ama zihinsel, berraklıkları ve huşu verici yaratıcı hayal güçleri nedeniyle dünyaya büyük bir katkıda bulunabilirler. 16-7'lerin hayat yolu onların yoğun faal hayal güçleriyle ayakları hayatın günlük gerçeklerine en az basan yollardan biridir. Yüksek idealleri ve perfeksiyonist eğilimleri, akıcı yaratıcı enerjileri ve çok daha derinlemesine bilme arzularıyla 16-7'ler için zorluk, günlük hayatın dünyasını kabul edip benimsemek ve onun içinde kendi içinde aradıkları güzelliği ve kusursuzluğu bulmaktır. 7 etkisi 16-7'lerin hayatla daha derin bir bağlantıyı özledikleri anlamına gelir. Bunu başlıca 7 mücadelesinin üstesinden gelerek başarırlar. İç bilenlerine ve gelişip gözler önüne serdiği hayaliyle dünyaya güvenmeyi öğrenerek. Bu 16-7'ler için çok kolay bir iş olmayabilir ama onlar buraya bunun için gelmişlerdir. Çoğu 16-7'ler başkalarına ve kendilerine güvenme konusunda önemli sorunlara sahiptir. Dışarıdan bakıldığında güvenmiyor gibi görünseler de aslında çok az 7 doğal olarak kendisine güven verir. Bu güveni açıkça söyleyebilirler de ama eğer içlerine bakarlarsa çoğunlukla zihinlerine, bilgilerine ve başkalarından toplayıp bir araya getirdikleri kuramlara ve inançlara itimat ettiklerini keşfedeceklerdir. 16-7'ler için güven özellikle yavaş yavaş gelir. Çünkü onların doğalarında var olan perfeksiyonizm, yüksek beklentileri karşısında yetersiz kalan kendileri ve başkaları ile ilgili düş kırıklığına yol açar. Kalplerine ve sezgilerine itimat etmekte zorlanırlar. 7'lerin ihanete uğradıklarını hissetme eğilimlerini 16-7'ler özellikle ağır bir biçimde sergiler ve bu duygunun yol açtığı düş kırıklığını yaratıcı enerjileriyle yoğunlaştırırlar ve güvensizlik ve kendini tecrit etme eğilimleriyle şiddetlenir. Bununla birlikte 16-7'ler yaratıcı enerjilerini bir vizyona, bir anlayışa, bir hedefe ya da yüksek bir amaca yönelttikleri zaman içlerinde onlar olarak ve onlar vasıtasıyla tezahür eden öze itimat ederler. Ustura keskinliğindeki zihinleri, başarı ve başarısızlıkları, inişleri ve çıkışları da dahil olmak üzere varoluşlarının asli kusursuzluğunu kavrayıp takdir etmeyi öğrenirler. Daha önce dikkatlerinden kaçmış olan spiritüel prensiplere güvenmeyi öğrenirler. Hayatın aslında mevcut hem acı hem tatlı olan güzelliği ve aşkın mükemmelliği buldukları anda her yerde güvenli bir sığınak bulurlar ve artık korkacak bir şeyleri kalmaz. Eğer 16-7 kader yolundaysanız ve kader yolunuzun pozitifinde ilerliyorsanız hayatınız şöyle olacaktır. Bu bireyler yüksek vizyonlarını paylaşırlar ve yaratıcı çabaları gereği güzelliği ifade ederken yeni olanakları da gözler önüne sererler. Yoğun gözleri ve parlayan enerjileri ve temiz, ince, rafine nitelikleri onların insan kılığında gezen, yüce gönüllü melekler oldukları duygusunu verir. Kendilerine ve başkalarına koşulsuz, amatörce değil, güvenmeyi öğrenirler. En zor koşullarda bile asli mükemmelliği ve sevecen bir özün daha büyük çalışmalarını görürler. Yüksek bir amaçla ilham bulmuş bir halde başkalarını yüceltmekle ve onları hayatlarının daha rafine, yüksek bir duygusuna ulaştırmakla derin anlam bulurlar. 16 yüzde üzerinde negatif çalışma ise şöyle görünür. Kendilerini acılı ve ihanete uğramış hissederken güvensiz ve kendini yıkıcı bu bireyler bu dünyada oldukça zorlanabilirler. Kendileri ve başkaları ile ilgili olarak düş kırıklığı hissederler
ve kimse onların beklentilerine göre yaşamadığı için asabiyet ve düş kırıklığı içinde bu beklentilerini terk ederler. Daha ideal dünyayı özlerler ama katkıda bulunmaktan aciz olduklarını hissederek umutlarından vazgeçerler. Münzeviler gibi kendini tecrit etmiş bir halde yaşar, başkalarının eleştirilerinden korktukları için sosyal ilişkilerden uzak dururlar. Başkaları tarafından yanlış anlaşıldıklarını ve yargılandıklarını hissederek kaçış yolunu uyuşturucularda ya da illüzyoni fantezi alemlerinde bulurlar. 16-7'nin hayat yolunda karşılaşabileceği sağlık sorunları şöyledir. Eğer 16-7'ler sürekli ihanete uğramışlık ya da yanlış anlaşılmışlık duyguları hissederse, kalpleri ve dizleri incinmeye açık hale gelir. Ayrıca karın ya da akciğer rahatsızlıkları da yaşayabilirler. Enerji çalışmasının süptil biçimleri, hematoloji imgelemeler ve meditasyon genelde 16-7'ler için yararlı olur. Onlar ayrıca düşüncelerinde kaybolmak yerine onları salıvermelerini sağlayan meditasyon ya da gevşeme biçimlerinden yararlanırlar. 16-7'ler doyum verici, besleyici ama hafif bir rejimi tercih edebilirler. Onlar çoğunlukla hafif yeme eğilimi gösterirler. Çünkü onlar için nitelik nicelikten daha arzu edilebilir bir şeydir. Onların araştırmadan daha çok içgüdülerine itimat ederek en iyi rejimi deneyerek bulmaya ihtiyaçları vardır. Çoğu 16-7'ler özellikle Tai Chi, yoga, daha rafine ve bilinçli egzersiz biçimlerinin ve yüzme, yürüme de dahil olmak üzere hafif aerobiklerin yararını görürler. Egzersiz 16-7'lerin yaratıcı enerjilerini akıcı kılar ve bedenlerinin doğal bilgeliğine itimat etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Onlar etkili, yenilikçi egzersizlerden ya da sadece doğal güzellikler arasında yürümekten zevk alırlar. Eğer negatif yönde çalışıyorsa 16-7'ler güvensizlik sorunlarıyla karşı karşıya gelirler. Böyle durumlarda duygularını göstermekte, ifade etmekte zorlanırlar. Bundan dolayı kendilerini içten ve mahrem ilişkileri açmakta da zorlanabilirler. Bazı durumlarda bir Truvalı Helen, bir Herkül ya da diğer idealleştirilmiş kişilerden birini aradıkça ilişkileri ancak fantezi düzeyinde var olabilir. Bazı 16-7'ler ilişkiye girmektense bir kitap okumayı tercih edebilir. Bu hayat modeli üzerinde pozitif yönde çalışırken yüksek vizyonları 16-7'leri açıklığa, güvene ve paylaşmaya götürür. Bu da mükemmel yakın ilişkiye yol açar. Kendini tamamen görülmeye ve bilinmeye izin vermek 16-7'ler için hem korkutucu hem de iyileştirici bir şeydir. Onlar için sevişme, bedeni ve dünyevi hayatı kabullenme konusunda hassas, cesur bir davranıştır. Yetenekler ve mali durum 16-7'ler yaratıcı enerji, yüksek standartlar ve keskin bir zekayı birleştirdiklerinden ister yazar ya da kiremit dizicisi, ister müzisyen ya da astronot olarak kaçınılmaz biçimde her alanda örnek güzellikle işi yürütebilirler. Onlar, bir mahremiyet duygusuna izin veren, zekalarına meydan okuyan ve yüce gönüllü anlam duygularına hitap eden işlere doğru çekilirler. Altı etkisi, onların kendine değer verme sorunlarının, bolluğu kabul etme ve yaratma yetenekleriyle çatışması olasılığını güçlendirir. 16-7'ler bir kez kendilerine ve işlerine değer vermeye başladıklarında ve kendilerini açıklığa açtıklarında dünya karşılıklı olarak onlara vermeye başlar. Dostoyevski ve Wagner 16-7 ünlülerindendir. Kaderinizi gerçekleştirecek anahtar. Eğer 16-7 üzerinde çalışıyorsanız bu kısım dikkatinizi esas sorunlar üzerinde odaklayarak ve hayatınızın anahtar alanlarını dönüşüme uğratacak belirli eylemleri önererek hayat amacınızı gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Cilalı maskenizin ardında saklanmaktan vazgeçip ortaya çıkın. Hayatınızın yaratıcı sürecine itimat edin ve bu süreçten zevk almaya çalışın. Her hataya daha derin bir bilgelik tarafından ilham verildiğini hatırlayın. Bu anı bütünüyle kabul edin ve onda mükemmelliği bulun. Anda kalma meditasyonlarını düzenli olarak hayatınızda uygulamanız yardımcı olabilir. İnanç yasası, kusursuzluk yasası, esneklik yasası, şimdiki an yasası ve süreç yasası sizin kader yolunuzun pozitifine geçmenizi sağlayacak yasalardır. Bu yasaları evrensel yasalar oynatma listesi altında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve varsa kader yoluna sahip arkadaşlarınız videoyu onlara göndermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.